Ve beklenen telefon sonunda tanıtılıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra teknolojiyle alakalı içerikler yapmaya devam ediyorum. Bugün iPhone SE 2 hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bu telefonun 2018 yılı içerisinde Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. WWDC konferansı ile birlikte. Daha önce Apple iPhone'larını 4S'e kadar bu konferanslarda tanıtıyordu. 4S'ten sonra ise Eylül ayındaki etkinliklerle iPhone'u özel bir şekilde tanıtıyor. Ancak iPhone SE'nin Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni iPhone SE ile birlikte birçok yeni özellik gelmesi bekleniyor. Size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ancak şunu belirtmeliyim ki şu anda bu videoda konuşacağım iPhone SE 2 ile alakalı bilgilerin hepsi söylentiden ibaret. Yani bu bilgiler resmi kaynaktan gelmiyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ama videoya başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, altta yorum bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Ve yine aşağıda bulunan yorumlar kısmında daha farklı video fikirleriniz varsa bana bunları mutlaka belirtin. Bu konularla alakalı bütün yorumları okuyup cevap verip değerlendirmeye çalışıyorum. Hadi şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bu deftere yeni tanıtılacak olan iPhone SE ile alakalı birkaç not aldım. Size bunları okuyarak bilgilendirmek istiyorum. İlk olarak çıkış tarihinden bahsedeyim. Apple geliştiriciler konferansını yani WWDC'yi genelde Haziran'ın ilk haftasında yapıyor ve bu ilk haftanın başındaki etkinlikte iPhone SE 2'yi tanıtmasını bekliyoruz. Özelliklerine bakacak olursak işlemci, RAM ve hafıza seçeneklerinden bahsedeceğim ben. Bu telefonda A10 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemci iPhone 7'de kullanılan işlemciyle birebir aynı ve A9'a göre 1,72 kat daha yüksek GPU performansı sunuyor. Ve A9 işlemciden farklı olarak içinde LTE entegresi var. 16 nanometre mimarisine sahip ve 64 bit olan bu işlemci günümüz koşullarında iyi bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Ve tabii ki bu telefonda A10 işlemci ile birlikte M10 yardımcı işlemcisi de gelecek. Bu yardımcı işlemciler Apple'ın hareket verilerini daha doğru bir şekilde algılayabilmesi için iPhone 5S ile birlikte hayatımıza girmişti. Burada da yine A10 ile birlikte M10 yardımcı işlemcisi bizleri bekliyor olacak bu telefonda. RAM ile alakalı özelliklere gelecek olursak bu telefonda 2 GB'lık RAM olması bekleniyor. 2 GB'lık RAM iPhone 6s ve iPhone 7'lerde vardı. Ben 2 GB RAM ile alakalı kendi kişisel görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizle biraz. Bence 2018 yılı için ve önümüzde olan yıllar için 2 GB'lık RAM yeterli gelmeyecektir. Bildiğiniz üzere yeni tanıtılan iPhone'lar 3 GB RAM ile birlikte geldiği için bence çok iyi bir şekilde ihtiyaçları karşılamayacaktır. Telefonun hafıza seçeneklerinden bahsetmem gerekirse 32 ve 128 GB'lık seçeneklerle gelmesi bekleniyor. Bu şu anda piyasada olan iPhone SE, iPhone 7 gibi telefonlarla birebir aynı. Apple amiral gemisi olmayan telefonlarında genelde 32 ve 128 GB'lık seçeneği tercih ediyor şu anda. Günümüz şartları için aslında 32 GB'lık seçenek yeterli olacaktır. Ancak uzun vadeli bir telefon kullanımı düşünüyorsanız ve telefonunuzda sıkça fotoğraf depoluyorsanız, ayrıca uygulamalarınızın boyutu gerçekten yüksekse 32 GB uzun vadede sizin için iyi bir seçenek olmayacaktır. 128 GB'lık seçeneği düşünebilir veya 50 GB'lık bir bulut servisi satın alabilirsiniz. Ayrıca iCloud'da 50 GB'lık bulut servisi gerçekten çok uygun bir fiyata satılıyor. O yüzden eğer yerle alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız ben iCloud'un 50 GB'lık servisini kesinlikle tavsiye ederim. Bu telefondaki en önemli farklılıklardan bir tanesi 2017 yılı içerisinde tanıtılan iPhone 10'da bulunan Face ID özelliği iPhone SE'de olmayacak gibi görünüyor. Çünkü iPhone SE'nin yeni modeli birazcık daha uygun fiyatlı olacağı için Face ID gibi bir teknolojiyi barındırması maliyetleri yükselteceği için bu telefonda Touch ID'ye yer verilecek. Aslında Touch ID'nin de iyi olduğu yanları var. Bazı yönlerden Face ID daha iyi bir performans sergilese de Touch ID'nin yerini bazen tutamıyor.
O yüzden bu ikisini kıyaslamak çok doğru olmaz gibi görünüyor. İkisinde iyi olduğu ve kötü olduğu yanlar var. Aslında bu telefondaki en önemli farklılık ekranda olacak. Çünkü iPhone X'ten alışık olduğumuz köşeden köşeye ekran tasarımı iPhone SE 2 ile birlikte bu telefona da gelebilir. Bir önceki nesil iPhone SE ile aynı kasa boyutuna sahip olmasına rağmen söylentilere göre 0.2 inç ekranın daha büyümesi bekleniyor. Yani bu demek oluyor ki ekran kasa oranı düşecek. Muhtemelen iPhone SE'nin yeni modeli bizi çerçevesiz bir tasarımla karşılayabilir. Bu durum gerçekten küçük boyutlu telefon sevenleri sevindirici bir haber olacaktır. Bu telefonla ilgili yaptığım araştırmalarda ekranın boyutu dışındaki diğer özelliklere çok fazla ulaşamadım. Yani bu telefonda OLED ekran mı kullanacak, LED ekran mı kullanılacak, yoksa LCD paneller mi kullanılacak? Bunu hala bilmiyoruz. Ancak Apple maliyetleri düşürmek açısından eski iPhone'larda kullandığı ekranlara geri dönebilir. Şimdi de birazcık kameradan bahsetmek istiyorum. Ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera olması bekleniyor. Arka tarafta ise 12 megapiksellik bir kamera olması bekleniyor. Ben bu kameraların iPhone 10 seviyelerinde olmayacağını düşünüyorum. Ancak iPhone 7 ve 7 Plus seviyelerine ulaşabilir gibi düşünüyorum. Bu telefonda çift kamera olursa gerçekten çok büyük bir sürpriz olur bizim için. Yani ben bu telefonun arka tarafında tek kamera bekliyorum. Birazcık batarya ile alakalı özelliklerden bahsedecek olursak bu telefonda 1700 mAh'lik bir batarya olması bekleniyor. Önceki nesil iPhone SE'de de bu durum aşağı yukarı aynıydı. Bu telefonda kullanılan işlemcilerin yenilenmesiyle aslında daha az güç tüketeceğini söyleyebiliriz. Ancak ekranı büyüdüğü için bir önceki nesil iPhone SE ile aşağı yukarı aynı performansı sağlayacaktır pil konusunda. Ve bu telefon aynı konferansta tanıtılacak olan iOS 12 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Apple'ın iOS 12 ile birlikte aslında tasarımsal değişikliklere gitmemesi bekleniyor. Daha çok iOS 11'in üstüne koyarak ilerlemesi düşünülüyor. Çünkü iOS 11 birazcık sorunlu bir işletim sistemiydi. O yüzden Apple bunu birazcık daha geliştirerek daha iyi bir performans sağlayan işletim sistemi sunacak bize iOS 12 ile beraber. Fiyatı konusunda net bir bilgi yok ancak önceki nesil iPhone SE ile aynı fiyatta çıkar diye düşünüyorum ben. Ve böylece eski nesil iPhone SE'nin de fiyatı ucuzlar. Eğer siz de yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız, küçük ekran sizin için çok önemliyse iPhone SE 2'yi bekleyebilirsiniz. Ayrıca iPhone SE'nin de fiyatı düşeceği için onu da satın alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı daha yeni bilgiler gelirse ben yine kanalımda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bu bilgilerden bir an önce haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Evet, benim Haziran ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone SE ile alakalı düşüncelerim bu şekildeydi. Ben bu şekilde bir telefon bekliyorum. Umarım Apple bizim beklentilerimizi karşılar ve bu telefonu Haziran ayında tanıtır. Gerçekten iPhone SE'ler büyük bir kesim tarafından merakla beklenen ve takip edilen bir seri. O yüzden Apple'ın yeni nesil iPhone SE ile üstüne koyarak ilerlemesini ben temenni ediyorum. Bakalım Haziran ayındaki WWDC konferansıyla birlikte her şeyi göreceğiz. Eğer daha farklı videolarıma ulaşmak istiyorsanız sağdan çıkan kartlardan diğer videolarıma hızlıca ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.